Adamlardan isimlerini almışlar, hürriyetlerini almışlar, özgürlüklerini almışlar. En sonunda da canlarını almışlar. Şimdi bundan sonra görecekleriniz için ekranı da kapatabilirsiniz. O zamanlarda az sayıda olan Müslümanlar, anası, babası, çocuğu hepinizi alıyorlar, birileri böyle bir şey yapıyor. Kendi milletinden, kendi vatanın, kendi askerin yapıyor. Gözlük takıp entelektüel görünen, böyle gözlük takıp biraz böyle şey gibi görünen, yani okumuş gibi gözüken tipleri bile öldürüyormuş. Soykırımdan günümüze kalan biri bu amca. Şuraya bak ya. Şuradaki korkuya bak abi bizim bak. Şuraya bak. Tabii bu adamı Allah bilir ne yaşattılar. Burada tam 17 bin insan işkence görmüş. 17 bin insan. Çoğumuz belki etkilendi, belki bana kızacaksınız da ya niye gösteriyorsun bize böyle moralimizi bozuyorsun ama ya bunlar bilinmeli ya. Dostlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Phnom Penh'de ikinci günümüz. Kamboçya'dayız. Yiğit'le gezmeye devam ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Soykırım Müzesi'ne. Yaklaşık ne kadar insan ölmüştü Yiğit? Yaklaşık abi 1.700.000 insanın öldüğü Pol Pot, o zamanın lideri, katliam yaptı Kızıl Kimerler adıyla. Yaptığı katliamı yerinde görmek için şimdi müzeye gideceğiz. Müzeyi gezeceğiz. Bakacağız. Şu anda taksi bekliyorum. Her an şu geliyor hatta. O aynen abi. Galiba o kanka. Ya o arkasında. Plaka ne kanka? 693. Dur bakalım. Aynen bu. Hello. Pesep. Okay. Vay vay. Made in Cambodia. Hadi bakalım. 1 minute. Abi Kamboçya hakkında birkaç şey de söylemek istiyorum. Kamboçya beni üzdü. Nasıl üzdü? Ya üzüldüm. Buradaki insanların haline üzüldüm. Geleceklerine üzüldüm. Gençlerin, çocukların daha çok. Benim de oğlum var mesela. Buradaki çocukları görüyorum. Kızları görüyorum. Çocuk kızları. Ya çok üzülüyorum ya. Çünkü kızlar ya masajcı oluyor, erkekler de ırgat oluyor. Yani burada hayat böyle. Burayı bir Tayland gibi görmeyin. Tayland'da insanlar seçim yapabiliyor yine. Başka mesleklere geçebiliyor. Tayland gelişmiş bir ülke. Teknolojisi var, fabrikaları var, oyu buyu var. Tayland ileri seviyede bir ülke buraya göre. Ama bura öyle değil. Burada kız çocuklarının ergenliğe girsin şöyle bir 13-14 yaşına gelsin masajcı oluyorlar. Ve kötü masajcı oluyorlar. Yani normal bir masaj icra etmiyorlar. Burada masajcıları kötü demek istemiyorum. Hani bu işi yapan gerçekten masajcılar oluyor. Onlara bir şey demiyorum ben. Ama buradaki masajcı anlamı kötü olan masajcılar. Daha çok cinsel içerikli masajcılar. Bunlar beni çok üzdü. Yani bu çocukların halini görünce gerçekten çok üzüldüm ya. 1, 2, 3, 5 değil arkadaşlar. Her yerde. Her yerde çocuk yaşlılar. Her yerde. Hükümet bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Yani hükümet salmış. Kral salmış. Her şey serbest oldu. Adam salmış. Adam bakıyor dalgasını, hayatını yaşıyor. Ama demiyor yani benim halkım, gelecekteki çocuklar, doğacak çocuklar, Kamboçyalı çocuklar ileride fuhuş bataklığına düşmesin. Fuhuş işçisi olmasın dememiş maalesef. Umurunda da değil. Halk da salmış. Herkes kolay para kazanma derdinde. Okay, thank you. Abi Soykırım Müzesi'nin tiketini aldım. Önce Babamı Öldürdüler diye bir film var. Onu izleyin. Tamamen buradaki soykırımı anlatıyor. İnanın tüyleriniz böyle ürperecek. Çok iyi film. Etkisinde kalırsınız yani. Onu izleyin. Onu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz var ya üf. Bayılacaksınız vallahi. O zaman diyeceksiniz ki ulan iyi çiçek çekmişsin buralara ha diyeceksiniz bana. Bak şurada da yerler var kanka. Bak görüyor musun? Oğlum burada inanılmaz işkenceler vardı ya. İnanılmaz işkenceler. Yani insanoğlunun en vahşi olduğu anlardan birisiydi diyebilirim. Bu asıl... Hayır. Şu garipler ne acılar çekmiştir be. Asıl bu işte işkencelerin baş sorumlusu Kamboçya'nın diktatörü Pol Pot. Kendisi Evet ya. direkt Kızıl Kemerler gerilla grubunun önderi, lideri. Baksana abi. İnsanlar buralarda işkence görmüşler arkadaşlar. Bakın burada bir insanın resmi var. Allah bilir nasıl bir işkence gördü burada. Şu yataklarda elektrik verilmiş. Bakın elektrik verilerek bu adam yakıldı belki de. O zaman izleri hala duruyor. Baksana duvardaki rutubet falan hala duruyor. Ellememişler. Bu arada o zamanında Pol Pot'un da aslında düşüncesi direkt bu ülkeyi tarım ülkesi çevirmek için sürekli çalışmak. Yani onun harici hiçbir şekilde başka işler yapılmasın diye bu durumu yapıyor. Öyle yapmış ama çoğu insanı zorla çalıştırmış. Zorla tabii zorla. Ve çok kötü şartlar altında çalıştırmış. Odalardan yine bir tanesi. Kamboçya'nın gençliğinin gelip buranın halini görmesi lazım. Yani buradaki insanlara bir baksana. Şuraya bak.
Bunları gençliğe gösterip diriliş olması lazım ama maalesef adamlar masaj dalgasına düşmüşler. Çok ilginç değil mi? O zaman şu resmin çekildiği yerdeyiz şu anda. Ya bir de 2 milyon insan neredeyse abi. 1 milyon Tabii canım ki bu adamların zaten nüfusu ne kadar? Ki o zaman zaten... Ya şu an 2024 yılındaki nüfusları bu adamların 17 milyon. Ya bu ne alaka şimdi? Tamam, yemek yeme eyvallah, sigara içme, bağırma eyvallah. Çekmeyelim. Ama kardeşim niye çekmeyelim yani? Bunu tüm dünyaya gösterelim işte. Bu soykırımı herkes görsün, bilsin. Üst tarafı. 1975-79 yılları arasında geçen bir soykırım burası. Pol Pot liderliğinde yapılan bir soykırım. Burası müze için yapılan bir yer değil. Bu gördüğünüz yer normalde eskiden bir okulmuş soykırımdan önce. Ondan sonra S21 adı veriliyor buraya ve buraya kimleri getiriyorlar biliyor musunuz? Sanatçıları, o zamanki işte bilim adamlarını, işte etnik azınlıkları, rejime karşı çıkan insanları buraya getiriyorlar. Burada hepsini öldürüyorlar. Ama işkenceyle öldürüyorlar, acı çektire çektire. O zamanki işte yataklar falan hepsi burada böyle duruyor. Yani hiçbir şeyi değiştirmemişler. Olduğu gibi bırakmışlar. Duvardaki boyasına kadar. Aynen. Duvardaki o izlere bak. O zamanlardan bu zamana kadar ya. Şuraya bak. İnerken herkes elini koyuyor böyle hani. Aşılmış Ya abi, zamanla. Asıl aslında biraz sonra göstereceklerimiz kan dondurucu insanların kafa tasları. Evet. Maalesef. Fazlasıyla üst üste koyulmuş şekilde. Az mı Yiğit? 1.7 ile 2 milyon arasında insan öldürüldüğü söyleniyor. Belki Söylenen. belki daha da fazla. Belki 3 milyon bilemeyiz ki. Bak Allah aşkına bak burada mahkum olanlar. Bu adamların hepsi burada mahkum olup senelerce elektrikle işkence edildi. Farklı farklı işkence teknikleri. Şimdi dilim söylemeye varmıyor ama o kadar çok fazla işkence tekniği edilmiş ki kesin izleyin ya. Şu Önce Babamı Öldürdüler filmini kesin izleyin abi. Yani burada çok iyi anlayacaksınız o zaman ne demek istediğimi. Ağır şartlarda çalıştırılan işçiler. Düşünsenize bir adam geliyor, herkes diyor işi gücü bırakacak, herkes diyor tarım yapacak. Ya ben yapmak istemiyorum, yok öyle bir şey. Yok söylüyorsun. Ve normal şartlarda değil yani. Çok ağır şartlarda. Yine burada da bakın. Genci, yaşlısı, çocuğu hepsi bir arada. Görüyor musunuz? Hepsi çocuk ya burada, çocuk. Çocuk bunlar yani. Bak kızlar, kız çocukları. Şuraya bak ya. Hepsi insan. Bunların bir tanesi insan kardeşim. Hayvan değil yani. Hayvan da olsa yapılmaz da insan bunlar ya. Yine burada da mesela bak. Hepsine numara vermişler. Evet. 359, 18. 5 var. 60. İsim yok yani. Hepsinin bir numarası var. Adamlardan isimlerini almışlar, hürriyetlerini almışlar, özgürlüklerini almışlar. En sonunda da canlarını almışlar. Ve üzüldüğüm tek şey Pol Pot savaşı kaybettikten sonra kaçıyor. Tayland ormanlarına doğru kaçıyor. Sonra işte ölmüş. Ya sıtma. Diyor, biri diyor sıtmadan öldü, biri diyor ilaç alarak öldü diyor, biri diyor sıtma diyor ama hayvan herif acı çekmeden ölmüş maalesef. Güney Vietnam ordusu peşine düşüyor abi Pol Pot'un yakalamak için ama işte gidene kadar. Şuraya bak, insanları bakın nasıl tutukluyorlar, resmediyorlar. Adamın bir iç çamaşırı var, ağzını kapatmışlar, boynuna bir ip salmışlar, arkadan elleri bağlı, insanlar böyle tutuklanıyor. Bunu hangi insan olmak ister böyle? Bak sol tarafa. Abi şuraya bak, vahşet bu ya. Allah belanızı vermesin harbiden ya. Bu ne abi ya? Şuraya bak ya. Ne suçları var abi bu adamların ya. Yazık günah ya. Böyle bir şey olur. Bunların hepsi can lan. Hepsi can. Bizim bir parmağımızın ucu acısa yanıyor lan. Şu çocuktan ne istediniz lan? Ne istediniz lan bu çocuktan? Yazık günah ya. Şimdi belki öldürülmeseydi şu an yaşıyordu bu çocuk ya. Yaşlanmıştı işte belki. Yaşıyordu. 40-50 yaşlarındaydı. O çocuğun canını aldım ki. Abi çok insan var. Bura nasıl bir yer? Yiğit nereye geldik oğlum? Oğlum nereye geldik? Bu ne ya? Bitmiyor oğlum. Şu an harbiden şaşkınlık içerisinde. Bitmiyor arkadaşlar. Resimler bitmiyor. Herifler hepsinin resmini tek tek de çekmişler o zaman mahkum etmeden önce. Şuraya bak ya. Yüzündeki korkuya bak abi bizim bak. Şuraya bak. Tabii bu adamı Allah bilir ne yaşattılar. Şu yavrucağa bak ya. Bak ya. Benim oğlumun yaşında belki de. Gerçekten şu an
Soğuk soğuk terledim ha. Yine vahşeti gösteren baksana. Oğlum herifleri ne yapmışlar ya? Adama nasıl bir elektrik vermişler ya? Adamın yerleri patlamış ya. Bakın o zaman öldürülen insanları tek tek kafalarını kesip böyle gömmüşler abi. Bu o hayvan herifin şey değil mi? Büstü. Bu soykırımı başlatmadan önce Fransa'da eğitim görüyor. Evet, Fransa'da eğitim görüyor. Sonra işte hatta Fransa'da okulu bitiremiyor. Ha işte. Bu davarı şey yapıyorlar. Kovuyorlar. Sonra geliyor. Bu da geliyor ülkesine. Ulan ben diyor böyle daha iyi ülke yapacağım diye milleti mahvediyor Allahsız. Aha bu hayvan herif maalesef bu kadar insanı öldürmüş. Bunlar da insanlara bağladıkları pranga gibi şeyler herhalde kanka. Baksanıza şuraya, kemiklere bak ya. Bu ne oğlum ya? Lan bunların hepsi bir can lan. Hayvan herif ya. Vallahi biz tam böyle bir tarihçi gibi sizi burayı gezdiremiyoruz. Hani çok böyle detayları anlatamıyoruz. Biz direkt sayıp sövüyoruz arada. Kusura bakmayın çünkü dayanılacak gibi değil yani. Yani normal bir şey değil. Siz şuraya bakınca yeşillik görüyorsunuz. İçiniz açılıyor. Kuşlar ötüyor şu an. Sesleri bilmiyorum. Geliyorum ama burada insanları vahşice öldürmüşler. Burada çığlık sesleri, imdat sesleri. Belki de her yerinde inledi ya imdat sesleri. Yukarılarda ne varmış buranın? Bakalım. Kapalı orası. Kapatmışlar mı? Yok. Daha da yukarısı açık mı? Sadece diyor çalışanlar diyor. Zaten hepsi kapalı. Burada tam 17.000 insan işkence görmüş. 17.000 insan. Soykırım zamanından günümüze kalan isimlerden bir tanesi de Çun Bey buraya getiriliyor da. S21 hapishanesi diye geçiyor burası. S21'e getiriliyor. S21'de işkenceler görüyor. Tırnağa çekiliyor. Sayısız elektrik veriliyor. Ta ki bir gün daktilo makinesi bozuluyor. Bunu yapıyor. Bunu yapınca öldürmüyorlar. Burada çalışmaya başlıyor. Daktiloları falan tamir ediyor falan. O yüzden hayatta kalıyor. O günden bugüne hala hayatta. Bu soykırımı bütün dünyayı duyurmak için çalışmalar yapıyor. Hatta buradaymış kendisi. Burada göremedik yani bulamadık. Buradaymış kendisi. Soykırım müzesine gelenleri bir de kendi anlatıyor. Yaşayan biri anlatıyor. Tabii onu şu an burada bulamadık. Chun Bey'in söylediğine göre yapılan işkencelerden ona yapılan işkenceler elektroşok vermişler. Su altında boğmaya çalışmışlar. Kırbaçlamışlar. Tırnaklarını çekmişler. Daktiloda yazı makinesini tamir etmesi hayatını kurtarmış. Şimdi bundan sonra görecekleriniz için ekranı da kapatabilirsiniz. Videoyu da çıkış yapabilirsiniz. Çünkü artık çok iyi şeyler olmayacak. Kafatası. Kafa taslarının hepsini gömdükleri yerden çıkarmışlar. Tabii ki de bu gelecek nesillere ibret olsun. Diğer nesillere de ibret olsun. Bundan dikkat edin. Öyle şeyler yapmayın gibisinden. Adamlar böyle hepsini böyle koymuş. Gelecek nesillere örnek olsun diye adamlar bütün kafataslarını çıkarıp koymuşlar müzeye. Bunların hepsi insan kafatası arkadaşlar. İnsan. Yani şu adamın kafatası olan adamın parmağının ucuna iğne böyle batırdığın zaman canı acıyor. O adamların kafası bunlar. Bak bunun kafadan direkt sıkmışlar görüyor musun? Mermiyle eliyorlar. Bak hepsini kafadan sıkmışlar. Bunu da kafadan sıkmışlar. Tabii ne işkenceler gördüler de ondan sonra. Bak buna büyük ihtimal ağır bir silahla vurmuşlar. Bak tek mermi. İkincisi yok. Direkt kafatasının içine. Kanka kemikler. Evet. Bunların hepsi insan kemiği. O zamanlarda az sayıda olan Müslümanlar. Onlar da maalesef katledildi. Burada çeşitli işkenceleri anlatıyorlar. Bakın yapılan bir işkencenin görseli. Görüyor musunuz? Tırnak çekmek böyle bir şey işte. Adamın elini sıkıştırıyorlar. Bir kişi geliyor penseyle çekiyor. Evet, bu tırnak çekme işkence aleti. Evet, boğma da olayı bu. Dolduruyorlar suyu içine. Ateşi suya sokuyorlar. Şöyle yine boğma bir tekniği. Ve bunu yani Kızıltepe'ler bunlar da kendi halkına yapıyor yani nasıl bir... Tabii bunun kendi halkında. Sadece onunla aynı fikirde olmadığı için. Veya çalışmak istemiyorum ben. Beni zorlama. Ben istemiyorum onu dedikleri için yani. Nasıl bir kafadır abi sürekli yani hep tarım. Yani insanlar yapmak zorunda değil ki. Boykot nasıl bir kafaya verilmişse. Ya gerçekten ya bu var ya bu adam oğlum bu adamın yani bir şey demek istemiyoruz. Vallahi çok ağır konuşacağım yani. Burada kırbaç yapılırken yine bir işkence resmedilmiş. Bakın burada yine farklı bir işkence. Düşünsenize yani adamın anası, babası, çocuğu hepinizi alıyorlar. Birileri böyle bir şey yapıyor. Kendi milletin lan, kendi vatanın, kendi askerin yapıyor. Yine burada.
Burada maalesef katledilen bir kişiyi resmetmişler. Burada çocuğunun gözü önünde Bakın. bir anne sanırım. Bir anneyi çocuğundan ayırıyorlar. Allah bilir çocuğa ne olacak. Böyle yıkıyorlarmış herhalde. Yıkama olayı böyle. Toplu olarak hepsini bir araya getirip dışarıdan su yansıtıyorlar herhalde. Şurası eğitim yeri. Yok, yatakhane. Okulu getirdikleri hale bak. Arkada tahta var ve okulun haline bak. Bu çocuklar orada okuması gerekirken öldürülüyorlar. Yine burada maalesef 17 bin insandan fotoğraf kalan fotoğraflar. Yazık ya şuna. Çocuk ya bu. Ha, bu çocuk da onlar gibiydi yani. Bu çocuk da onlar gibiydi. Şimdi çocuğa tuttu kamerayı çok çekmek istemiyorum ama birçok aile de eminim yani o zamandan bugüne kalan birçok kişi anıları tazedir yani. Hala anıları tazedir. Allah bilir kimlerin anası babası gitti veya kim kaldı. Küçük bir çocuk belki de yırttı. Şu gördüğümüz ise şimdi buraya getirilen insanlar işkenceye girmeden önce fotoğrafları çekilip boyları ölçülüyormuş. Bu da o zamandan kalan bir alet. Bu insanlar belki de 17 bin insanın getirilip sırtının yaslanıp boyunun ölçüldü, fotoğrafın çekildiği yer. S21 böyle bir yer arkadaşlar. Maalesef burası insanların çığlık çığlığa attığı, ağladığı, ailelerinin, çocuklarının, bütün umutlarının, hayallerinin çalındığı bir yer. Kimine göre bir soykırım müzesi, sadece soykırım müzesi deyip geçiyoruz. Öyle mi deyip geçiyoruz. Ama buradaysın ya, şimdi evlat sahibi olanlar daha iyi bilecektir. Düşünsenize öz evladın gözünün önünde katlediliyor. Vahim bir durum halde. Sıra sana da gelecek ama onun katlını görüyorsun. Yani bu nasıl tarif edilir abi bu? Nasıl tarif edilir yani? Bunu tarif edeceğim bir şey yok yani. Yok. Kelime yok abi. Bak hepsi bu çocuk gibilermiş ya. Bak şapkalı çocuk var ya. Bunun gibiler ya. Bu adamlar da nasibini almış. Bunları da öldürmüşler. Din adamlarını da öldürmüşler abi. Abi adamı şey yapmamış. Bana uyan uymayan herkes ölsün demiş. Yani şöyle, din adamları ölsün, öğretmenleri ölsün, bilim adamları ölsün. Sonra bu ülke Oğlum adam öyle takıkmış ki, Pol Pot mudur? Pol Pot. Heh. Gözlük takıp entelektüel görünen, böyle gözlük takıp biraz böyle şey gibi görünen, okumuş gibi gözüken tipleri bile öldürüyormuş. Yani adam tipine bakıp adam öldürüyormuş ya. Böyle birinden bahsediyorum ha. Ama tüyler ürpertici ya. O zamanki yerden geçiyoruz şu an Yiğit. Şu an belki askerlerin, gardiyanların yürüdüğü, burada insanları böyle zoraki götürdüğü yürüdükleri yerler oluyor yani. Yürütüyorlar yani. Evet. Belki öyle yerlerden geçiyoruz şu an ki öyle yerler yani. Merdivenlere cinayetleri. Şu duvarlarda kaç tane çığlık vardır ya. Götürmeyin, tutuyorlar yani. Bu merdivenlerde insanın kafasına sıkılmıştı. Ya neler olmuştur ya. Neler abi. Keşke kafasına sıkılmaları, insanların kurtulması. Tabii canım, kurtuluşu. Sıkmıyor hayvan herifler. Daha kötüsünü yapmışlar. Soykırım müzesi bu şekildeydi dostlar. Yani size burada artık anlatacağım, göstereceğim çok bir şey kalmadı. Müzeyi gezdik. Tüyler ürpertici, üzücü. Soykırım müzesini beraber gezdik, beraber gördük. Çoğumuz belki etkilendi, belki bana kızacağınız da ya niye gösteriyorsun bize böyle moralimizi bozuyorsun ama ya bunlar bilinmeli ya. Yani insanoğlu nasıl bir vahşet yaptı, ne hale geldi, nasıl canavarlaştı insanoğlunun, bunlar bilinmeli ya. Öğrenilmeli, görülmeli. Bu dayı kim lan? Baksana dayı o zamanlar işkence görülenlerden mi? Şu gençliği de şu mu? Vallahi bu dayı galiba ha. Ha. Hello. Bu dayı burada işkence görenlerden bir tanesi. Evet. Ha Benim diyor. Yes. You? Wow. Bak abi işkence görenlerden bir tanesi. Keza bak. Pol Pot bu. Bu uğursuz herif bu. Şerefsiz herif. I painting purple. You? This you. S21 hapishanesinden bir fotoğraf. Dayı burada. Dayımız hayatta kalmış vallahi. Bak açılışı bile dayıya yaptırmışlar ha. Görüyor musun? Soykırım Müzesi'nin açılışını. Evet. Soykırımdan günümüze kalan biri. Bu amca. Bak abi kitabı satıyormuş. From Türkiye. Tolki. Abi bak imza da atmış. İmzalı kitabı var burada abi. Abi diyor ki bak imzalı kitabını alın diyor. Ben bir tane alacağım. Ben de alayım. Bir tane alalım. Abinin bir tane imzalı kitabını alacağız. Adam hayatta kalmış oğlum. Böyle bir şey. From. Aha dayı imza atıyor vallahi. Thank you sir. Abinin imzalı kitabını aldık. Abinin imzası da burada. Kendisi de buraya attı, bakın imzayı attı. Şurada. Abi imzasını da buraya attı. Abinin adı Bumenk.
Bumek amcadan imza aldık. Thank you very much Bumek. Thank you very much. Thank you very much. Vay be, abimiz burada arkadaşlar. Yani o zamandan kalmış, ne işkenceler görmüştür adam ya. Vallahi var ya, şu garibim ne işkence, ne acılar çekmiştir lan bu adam. Ben çok duygulandım ya hakikaten. Ha abi, abiyle bir otur bakayım. Fotoğraf Abiyle ben çekelim. fotoğraf çekeyim Olur. bakayım. One minute. One minute. Kanka beni çek bir. Sonra ben de seni çekeceğim. Tamam. Tamam mı? Thank you sir. Seni de çekeyim mi? Ben de geleyim mi? Geç. Tamamdır. Thank you sir. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Burada da bir abimiz var. O da hayatta kalmış. O da kitabını satıyor. O da işkenceler çekmiş. Bak o da bu abiymiş. Vay be. Bak o bu. Diğeri bu. Arkadaşı. O da bu. Arkadaşı. Ne acılar çekmişler ya. Dayı çok yaşlanmış. Çok değişik ya. Abi iki kişiler hayatta kalan belki de az sayıda insanlar, ikisi buradaydı şu anda. Yaşadıklarını anlatmış. Abi bütün ne yaşadıysa, ne işkence gördüyse hepsini anlatmış. Hepsi burada. Kitap haline getirmiş. İmzasını da attı. Abi hem buraya bir imza atmış, hem de burada da var bakın. Şöyle bir imzası var. Kendisini çizmiş, şöyle göstermiş. Şimdi insanların kaldığı hücreleri geziyorum. Yerde kan mı var bilmiyorum. Şöyle bir leke var ama bilmiyorum, o zamanlardan bu zamana kadar kalır mı hala? Bakın insanlar bu hücrelerde kalmışlar arkadaşlar. Bu hücrelerde, küçücük, minnacık hücrelerde. Bakın şuraya bak. Sadece bir yerde yatıyordur. Yatak da vermiyorlar. Yerde yatıyormuş. Böyle bir alan. Burada büyük ihtimal bu duvarları da onları ördürdüler. Hepsini onları ördürdüler. O zamanın duvarları. Gerçekten yani vahşetin boyutu giderek artıyor burada. Çok ilginç ya gerçekten. Dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soykırım Müzesi'ni hep beraber gezdik, beraber dolaştık. Size her şeyi gösterdim. Tabii biraz kan donduran olaylar, inanılmaz olaylar. Yani insanlık 1970'lerde nasıl bir acı çekmiş burada, onu gösterdi. Zor durum vallahi, ne diyeyim, insan yani bir şey diyemiyor. Hayatta kalan dayıdan da bir kitap aldık. Bir de fotoğraf çekildik. İmzasını da attı dayı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Yiğit'ciğim, var mı söyleyeceklerin? Vallahi söyleyecek aslında çok bir şey yok abi, çünkü gördük işte kan donduran görüntüler. Yani hele özellikle ben en çok şu iki dayıyı gördükten sonra çok duygulandım. Allah hiçbir millete böyle bir şey yaşatmasın diyelim. Amin abi. Aynen. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşürüz.